Merhaba kıymetli dostlar, Ömercan Tabu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Makale okumaları. Ama makale okumaları derken öyle sıkıcı akademik bir dil beklemeyin. Bu seride tarihin, bilimin ve mitolojinin tozlu raflarında kalmış ancak günümüze dair sarsıcı ipuçları barındıran akademik çalışmaları gün yüzüne çıkaracağız ve birlikte analiz edeceğiz. Ve ilk bölüm için sizi binlerce yıllık bir gizemin kalbine götürecek bir soruyla başlamak istiyorum. Peki size Antik Mısır'ın piramitlerinden Mezopotamya'nın ziguratlarına, Roma'yı kuran kurt efsanesinden Çinli imparatorların yıldız fallarına ve hatta atalarımızın Orta Asya bozkırlarındaki kadim destanlarına kadar uzanan devasa bir coğrafyada tüm bu medeniyetlerin aynı yıldızla bağlantılı olduğunu söylesem. Biz sadece kendi kültürümüzden dolayı kendi atalarımızın bir yıldızla bağlantılı olduğunu biliyorduk. Peki ya hepsi gökyüzünün en parlak yıldızından gelen ortak bir mesajı, ortak bir kültürü paylaşıyorsa? Bu kulağa bir komple teorisi gibi gelebilir ancak bugün masaya yatıracağımız akademik makale bu ihtimalin hiç de yabana atılır olmadığını kanıtlarla ortaya koyuyor. Doktor Yaprak Pelin Uluışık'ın kaleme aldığı Türk ve Dünya Mitolojilerinde Sirius Kültü başlıklı bu çalışma bizi dünya mitolojilerinin derinliklerinde şaşırtıcı bir yolculuğa çıkaracak. Hazırsanız insanlık tarihinin en büyük sırlarından birinin kapısını aralayalım. Her şey gökyüzündeki en parlak noktayla başlıyor. Güneşten sonra gökyüzünde görebileceğimiz en parlak yıldız olan Sirius. Ama Sirius sandığımız gibi tek bir yıldız değil. O aslında birbirine kainatın kanunlarıyla bağlanmış bir çift yıldız sistemi. Büyük olan bizim de çıplak gözle gördüğümüz Sirius A. Geceleri bize göz kırpan o muazzam parlaklığın sahibi. Fakat gizem onun yanında dans eden görünmez partnerinde saklı. Sirius B. Bilim insanları Sirius B'yi bir beyaz cüce olarak tanımlıyor. Yani bir zamanlar devasa bir yıldızken yakıtını tüketmiş, içine çökmüş ve akıl almaz yoğunlukta bir cisme dönüşmüş bir yıldız cesedi. O kadar yoğun ki bir çay kaşığı maddesi tonlarca ağırlıkta gelebilir. İşte bu görünmez ama aşırı ağır yıldız kendisinden kat kat büyük olan Sirius A'yı muazzam bir çekim kuvvetiyle etkiliyor. Bu iki kardeş yıldız birbirlerinin etrafında tam olarak 49.9 yani yaklaşık 50 yıllık bir yörüngede durmaksızın dönüyorlar. Ve lütfen bu 50 yıl rakamını aklınızda tutun. Çünkü birazdan yapacağımız yolculukta bu sayı karşımıza bir şifre gibi tekrar ve tekrar çıkacak. Kadim medeniyetler modern astronomi olmadan Sirius'un bu sırlarını nasıl biliyor olabilirlerdi? İşte makalemizin ve bizim de temel sorumuz bu. Mısırlılar ona Sopdet yani Nil'in taşacağını haber veren kutsal yıldız dediler. Araplar Şira yani yol gösteren kılavuz adını verdiler. Çinliler Hushi yani yay ve ok dediler. Sanskritçe'de ise adı avcıydı. Neredeyse tüm kadim uygarlıklar bu yıldıza gizemli bir önem atfetmişlerdi. Makalenin ortaya attığı ve bizim de peşine düşeceğimiz teori ise şu. Siriusyen kültür adı verilen, kökleri belki de Mu ve Atlantis'e dayanan kadim bir bilgi. Bu kültüre göre Sirius'ta özellikle de görünmez olan Sirius B'de bir tanrı ve onun elçileri ikamet ediyordu. Ve bu elçiler zaman zaman yeryüzüne inerek seçilmiş medeniyetlere yardım ediyor, onlara bilgelik ve nizam getiriyorlardı. Kıymetli dostlar, burası çok kritik. Çünkü bu tanrı elçileri veya Sirius varlıkları tanımı modern çağda özellikle Zekeriya Sitchin gibi yazarların popülerleştirdiği antik astronot teorileriyle birebir örtüşüyor. Sitchin, Sümer metinlerini yorumlayarak Anunnaki adını verdiği varlıkların Nibiru gezegeninden dünyaya altın madenciliği için gelen uzaylı bir ırk olduğunu iddia etmişti. Ulu Işık'ın makalesine göre ise bu gökten gelenler anlatısını farklı bir kaynak ve sembolizm üzerinden Sirius yıldızına bağlıyor. Bu aslında farklı yollardan giderek benzer bir sonuca ulaşan iki kışkırtıcı teorinin tam olarak kesişim noktası. Şimdi bu teorinin izlerini sürmek için dünya turumuza başlayalım. İlk durağımız piramitlerin ve firavunların gizemli diyarı yani Antik Mısır. Antik Mısır için Sirius her şey demekti. Onların takvimi, tarımı, dini, kısacası tüm yaşamları bu yıldıza endeksliydi. Çünkü Sirius gökyüzünde 70 gün boyunca kaybolduktan sonra şafak vaktinde güneşle birlikte yeniden doğduğunda bu olay Mısırlılar için bir mucizenin habercisiydi. Hatta hayat kaynakları olan Nil Nehri taşıyor ve kurak topraklara yeniden can veriyordu. Bu 70 yıllık kayboluşu ölümle, yeniden doğuşunu ise dirilişle bir tuttular. Bu yüzden ölülerini tam 70 günde mumyalıyorlardı. Ama asıl sır tanrılardaydı. Mısır'ın en büyük tanrıları Isis ve Osiris'in insanlığı eğitmek için Sirius'tan geldiğine inanılıyordu.
İnanışa göre aydınlığın sembolü olan dişi tanrıça Isis, parlak yıldız Sirius A'nın temsilcisiydi. Onun eşi olan ve bir süre sonra öldürülüp ortadan kaybolan eril tanrı Osiris ise o görünmez ve gizemli yıldızın yani Sirius B'nin temsilcisiydi. Ve bir de aralarındaki bağlantıyı temsil eden elçi vardı. Çakal başlı tanrı Anubis. Anubis bu dünya ile öteki dünya arasındaki rehberdi. Tıpkı Sirius A ve B arasındaki yörünge gibi. Mısır'daki bu bağlantı o kadar güçlüydü ki Büyük Piramit gibi en önemli yapıların içindeki bazı odalar ve koridorlar yılın belli zamanlarında doğrudan Sirius'un ışığını alacak şekilde inşa edilmişti. Sanki yıldızdan gelecek bir mesajı veya enerjiyi bekliyorlardı. Şimdi Mısır'dan ayrılıp Fırat ve Dicle'nin suladığı topraklara, medeniyetin beşiği Mezopotamya'ya uzandı. Sümer, Akkad ve Babil. Bu topraklarda da gökyüzü kutsaldı ve tanrılar yıldızlarla simgeleniyordu. Ve yine karşımıza tanıdık figürler çıkıyor. Sümer'in baş tanrısı Anu, tıpkı Mısır'daki Anubis gibi çakalla simgeleniyordu. Ama en çarpıcı kanıt Anunnaki adıyla bilinen varlıklarda gizli. Anunnaki, Akkad dilinde ne anlama geliyordu biliyor musunuz? Gökten yere inen 50'ler. Evet 50. Yine o sihirli sayı. Anunnakiler kaderi belirleyen 50 refakatçi ilahtı. Refakatçi ilahlar tanımı bile görünmez Sirius B'nin parlak Sirius A'ya refakat etmesini hatırlatıyor. Ve Sümer metinlerine göre bu 50 ilah tanrıların meclisinde oturuyordu ve bir yay yıldızı ile ilişkilendiriliyorlardı. 50 sayısı ve gökten inen varlıklar bu bağlantı tesadüf olamayacak kadar güçlü. Modern bilim bize Sirius yörüngesinin 49,9 yıl sürdüğünü söylüyor. Sümerliler binlerce yıl önce bu kadar bilgiye nasıl bu kadar yakın bir sembolizm geliştirebilirler? İşte bu soru alternatif tarih ve ezoterizm araştırmacılarının en çok üzerinde durduğu konulardan biri. Bu sadece bir mit değil, belki de üstü örtülmüş bir astronomi bilgisinin nesilden nesile aktarılan sembolik bir mirası olabilir. Bu mirasın izlerini tarihin ilk yazılı destanı olan Gılgamış'ta bile görüyoruz. Gılgamış bir gece rüyasında gökten üzerine bir yıldızın indiğini görür. Yıldız o kadar ağırdır ki tüm gücüyle denemesine rağmen onu yerinden oynatamaz. Annesine rüyasını anlatırken bu yıldızın Anu'nun yıldız özü olduğunu söyler. Ağır yıldız, yoğun öz. Bu tanımlar bilim insanlarının içine çökmüş, aşırı yoğun bir maddeye sahip Sirius B için kullandığı yoğun demir ifadesiyle ürkütücü bir şekilde örtüşüyor. Şimdi rotamızı Ege'ye, Yunan ve Roma mitolojisine çevirelim. Burada Sirius'un adı değişiyor ve köpek yıldızı oluyor. Evet, hatta avcı Orion'un köpeği olarak anılıyor. Ve aniden mitolojideki kurt ve köpek figürleri anlam kazanmaya başlıyor. Roma'yı kuran Romus ve Romulus kardeşlerin bir nehre atıldıktan sonra dişi bir kurt tarafından kurtarılıp emzirilmesi efsanesini hepimiz biliriz. Bu ilahi bir müdahale, gök tanrıdan gelen bir kut alma biçimidir. Yunan mitolojisinde de benzer bir durum var. Tanrıların kralı Zeus'un lakaplarından biri Likaios yani kurt Zeus'tur. Işık tanrısı Apollo'nun lakaplarından biri de yine kurt kökünden gelir ve onun için kurt kurban edilirdi. Apollo'nun yayı ve oklarıyla ünlü kız kardeşi Artemis ise tam 50 av köpeğiyle dolaşırdı. Yine 50 sayısı. Ve yine ok, yay, kurt, köpek sembolleri. Bu sembolik ağ dünyanın diğer ucuna kadar uzanıyor. Çin'de Sirius'a Hushi yani yay ve ok deniyordu. Aynı zamanda Göksel Saray'ın bekçisi olan Göksel Kurt olarak da biliniyordu. Çin mitolojisindeki Wusun halkının kurucu efsanesi de tıpkı Romus ve Romulus gibi çöle atılan bir kral çocuğunun dişi bir kurt tarafından emzirilerek kurtarılmasını anlatır. İtalya'da ve Çin'de aralarında binlerce kilometre olan bu iki kültürde bir imparatorluğun kuruluşunu anlatan temel efsanenin dişi bir kurt tarafından emzirilen kutsal çocuk olması, Carl Jung'ın kolektif bilinç dışı ve arketipler teorisini akla getiriyor. Acaba bu insanlığın ortak hafızasına kazınmış bir arketip mi? Yoksa makalenin iddia ettiği gibi farklı coğrafyalardaki Sirius elçilerinin kullandığı ortak bir imza mı? Bu üzerinde düşünmeye değer, derin bir felsefi sorun. Hindistan'a gittiğimizde ise karşımıza Tanrı Shiva Rudra çıkıyor. Rudra kelimesinin kökü Rud yani bağırmak, ulumak anlamına geliyor. Bu doğrudan bir kurt veya köpek çağrışımı. Shiva Rudra aynı zamanda usta bir okçu olarak bilinir ve av hayvanlarının avcısı anlamına gelen Mrgavyatha lakabıyla alınır. Mrgavyatha kelimesi aynı zamanda Sirius yıldızının Sanskritçedeki adıdır. Bu
neredeyse bir itiraf niteliğinde kanıt. Ve dahası var. Hint mitolojisinde Shiva'nın oğlu olarak kabul edilen Marutlar vardır. Sayıları kaçtır dersiniz? 49. Sirius'un yörünge süresine neredeyse birebir uyan bir sayı. Bu Marutların altın gibi ışıltılı, ateş gibi parlak oldukları söylenir. Ateş tanrısı Agni'nin de 49 kozmik ateşinden bahsedilir. Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, Çin, gittiğimiz her yerde aynı semboller karşımıza çıkıyor. Bir gök tanrı, ışık, yıldız, ok ve yay, kurt ve köpek ve 4950 sayısı. Peki bu küresel gizem ağının içinde bizim atalarımız, yani Türkler nerede duruyordu? Şimdi yolculuğun en heyecanlı kısmına, Türk mitolojisinin kalbine inme zamanı. Makale şimdiye kadar bulduğumuz şifreleri, yani gök tanrı, ışık, yıldız, ok, yay ve kurt köpek sembollerini alıp Türk mitolojisinin kapısını çalıyor. Ve buldukları gerçekten de nefes kesici. Doğrudan Sirius adının geçtiği bir anlatıya pek rastlanmıyor, ancak semboller, yani şifreler, onlar her yerde. Gök tanrı ve gökten inen elçiler. Her şeyin temelinde Türklerin kadim inancı gök tanrı var. Tıpkı Siriusyen kültürdeki gibi tanrı göktedir ve yeryüzüyle doğrudan temas kurmaz. Elçileri aracılığıyla haberleşir. Gök tanrı seçtiği Kaanlara kut, yani ilahi bir yönetme gücü ve karizma gönderir. Ve bu kut genellikle gökten gelen bir ışık veya o ışığın içindeki bir elçiyle gelir. En büyük destanımız Oğuz Kağan destanında da Oğuz'un ilk eşi gökten masmavi bir ışık demeti içinde inen, alnında kutup yıldızı gibi parlak bir beni olan bir kızdır. Bu eşten doğan çocuklarının isimleri de tesadüf değil. Günhan, Ayhan ve Yıldızhan. Onlar gökten gelen ilahi gene sahip çocuklar. Oğuz Kağan destanında bir gün Oğuz rüyasında doğudan batıya uzanan altından bir yay ve kuzeye doğru giden 3 gümüş ok görür. Çocuklarını bu yayı ve okları bulmaları için gönderir. Gökten gelen eşinden doğan Gün, Ay ve Yıldız hanlar altından yayı bulur. Oğuz Kağan yayı onlara verir ve der ki, yay sizlerin olsun, yay gibi okları göğe kadar atın. Makaleye göre yay, Türklerde gök kubbenin, yani kainatın ve hakimiyetin sembolüdür. Bu çocuklar yayı bularak gök tanrının yeni temsilcileri olmuştur. Kut onlara Sirius'un en belirgin sembollerinden biri olan yay ile gelmiştir. Diğer 3 oğlu, yani gök, dağ ve deniz han ise 3 gümüş oku bulur. Oğuz Kağan onlara şöyle der: oklar sizlerin olsun. Yay oku attı, sizler de ok gibi olun. Ok, Türklerde elçiliğin sembolüdür. Bu 3 çocuk, karanlıklar diyarı olarak bilinen kuzeyden sorumlu elçiler olmuştur. Burada çok katmanlı bir ezoterik sembolizm var. Yay, yani egemenlik, ışıkla, yani gün doğusuyla ilişkilendirilen göksel soydan gelen çocuklara veriliyor. Bu Sirius A'yı, yani parlak yıldızı temsil edilir. Oklarsa, yani elçilik görevi, daha dünyevi ve gökyüzünün kendisiyle ilişkili çocuklara veriliyor ve onların yönü karanlıklar diyarı olan kuzey. Bu da Sirius B'yi, yani görünmez karanlık yoldaşı ve onun elçilerini sembolize ediyor olabilir. Destan adeta yıldızların kozmik dansını yeryüzündeki bir devlet yönetimi felsefesine dönüştürmüş. Bu ok ve yay kutsiyeti o kadar derindir ki şamanların davullarında, kıyafetlerinde ve ayinlerinde sürekli karşımıza çıkar. Çünkü onlar okun ve yayın Tanrı'dan uzatılan bir güç olduğuna inanırlar. Ve geldik en güçlü, en sarsıcı bağlantıya: kurt. Kurt, Türk mitolojisinde sıradan bir hayvan değil. O, gök tanrının yeryüzüne inme ihtiyacı duyduğunda büründüğü suret. O tanrısal bir elçi. Oğuz Kağan'a fetihlerinde yol gösteren kim? Çadırına gökten inen bir ışık huzmesi içinde beliren, konuşan, gök tüylü, gök yeleli bir bozkurt. Bu kurt durunca ordu durur, o yürüyünce ordu yürür. Tıpkı Roma'yı kuran, Çin'deki Wusun halkını kurtaran ilahi kurtlar gibi. Göktürklerin Bozkurt ve Ergenekon destanları, ikisinin de merkezinde kurt var. Biri soyu kırılan bir çocukla birleşerek yeni bir nesil türeten Atakurt'tur. Diğeri ise sıkışıp kaldıkları Demirdağ'dan çıkmaları için Türklere yol gösteren rehber kurttur. Ve Ergenekon'daki Demirdağ vurgusu çok önemli. Sirius B'nin yoğun demir yapısına sahip bir yıldız olduğu düşünüldüğünde bu efsane bambaşka bir anlam kazanıyor. Demiri eriterek bir dağdan çıkmak sadece coğrafi bir kurtuluş değil. Aynı zamanda Sirius B'nin sırrına vakıf olup, yani demirin, onun içinden yeni bir başlangıca, yani Ergenekon'dan çıkış, ulaşmanın sembolü olabiliyor. Demirciliğin Türk kültüründe kök temür,
yani gök demiri olarak görünmesi ve kutsal sayılması da bu bağlantıyı güçlendiriyor. Biliyorsunuz demircilik Türklerde bir ata mesleğidir aynı zamanda. Ama izler sadece kurtla da bitmiyor. Köpek de en az onun kadar önemli. Yaşar Çoruhlu'nun aktardığına göre Süryani bir kaynak, Türklerin batıya göçü sırasında önlerinde köpeğe benzer bir hayvanın yürüdüğünü, o durunca durup o yürüyünce yürüdüklerini yazar. Tıpkı Oğuz Kağan'ın kurdu gibi yol gösterici bir köpek. Oğuz Kağan destanının farklı bir versiyonunda ise Oğuz, It Barak veya Kıl Barak adında erkeklerin köpek yüzlü olduğu bir kavimle savaşır. Bu kavim kuzeyde karanlıklar ülkesinde yaşamaktadır. Tıpkı Mısır'ın çakal başlı tanrısı Anubis veya Çin efsanelerindeki köpek başlı insanlar gibi. Ve son olarak makale bizi Hakas Türklerinin bir efsanesine götürerek adeta öyle son darbeye vuruyor. Efsanenin adı Köketey. Köketey, Hakas Türkçesinde Sirius yıldızının adı. Efsanede Köketey adlı öksüz bir çocuk, bir kuş yumurtasından çıkan Humaykus adında kutsal bir av köpeğine sahip oluyor. Köpek o kadar değerli ki bir Moğol beyi onu sürüler karşılığında satın alıyor. Ancak köpek sahibine özlem duyuyor ve zincirini kırarak kaçıyor. Köketey de rüyasında bunu görüp ok ve yayını alarak atına atlıyor ve köpeğine doğru yola çıkıyor. Efsanenin sonunda yaşanan trajik olaylar neticesinde gökteki tanrı Toğuz Çayaçı, köpek Humayhus'un ruhunu bir yıldıza, Köketey'i ise atıyla birlikte parlak yıldız Köketey'e yani Sirius'a dönüştürür. Bu efsane adeta bir özet gibi. Sirius'un bizzat adının geçmesi, kutsal köpek, ok ve yay hepsi bir arada. Bu Türk mitolojisi ile Sirius kültürü arasındaki bağın en net, en somut kanıtı. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde elimizde ne var? Antik Mısır'dan Mezopotamya'ya, Çin'den Hindistan'a, Roma'dan Orta Asya bozkırlarına. Birbirlerinden habersiz olduğu varsayılan kadim medeniyetlerin mitolojilerinde tekrar tekrar karşımıza çıkan bir dizi sembol. Bir gök tanrı, ondan gelen ışık ve yıldızlar, kutsal bir kurt veya köpek ve göksel bir hakimiyeti simgeleyen ok ve yay. Ve tüm bunların etrafında dönen gizemli 50 veya 49 sayısı. Doktor Yaprak Pelin Uluışık'ın makalesi bu şaşırtıcı paralelliklerin basit bir tesadüf olamayacak kadar yaygın ve tutarlı olduğunu gösteriyor. Öyleyse başlangıçtaki sorumuza geri dönelim. Bu ne anlama geliyor? Bu insanlığın ortak bilinç dışında yer alan ve farklı kültürlerde benzer şekillerde filizlenen evrensel arketiplerin bir yansıması mı? Yoksa Siriusyen kültür teorisinin iddia ettiği gibi atalarımızın gerçekten de gökyüzünün en parlak yıldızından gelen ortak bir bilgiye, ortak bir mesaja mı sahip olduğu? Belki de bu mitler artık hatırlamadığımız, yıldızlarla dolu bir geçmişin üstü kapalı, örtülmüş anılarıdır. Cevabı kesin olarak bilmek belki de imkansız ama bu soruları sormak bile evrene ve tarihimize, kendi tarihimize bakış açımızı sonsuza dek değiştirebilir. Makale okumalarının ilk bölümünde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde yepyeni bir makale ve yepyeni bir gizemle tekrar karşınızda olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videoda ele almamı istediğiniz bir makale varsa yorumlara fikirlerinizle birlikte eklemeyi unutmayın. Ve şimdilik hoşça kalın.